Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videonun başında fotoğraflarla detaylı göstermeye çalıştığım hasır şapka yapılışını bu videoda sizlere anlatacağım. Yapılışı çok kolay, tığ işi bir model. Hazır rafya ip kullandık arkadaşlar. İthal rafya. Malzemelerimi zaten tanıtmış olacağım. Süsleme olarak hazır bir süs kullandım. Sizler dilerseniz kiraz, papatya gibi istediğiniz süslerle süsleyebilirsiniz veya dilerseniz böyle bir süsleme yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Tepe kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Tepe kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Bu kısma kadar tamamen sık iğneden oluşuyor. Sihirli halka, sık iğne ve kaydırma yönteminden başka yöntem kullanmıyoruz arkadaşlar. Onları da video içerisinde detaylı göstermeye çalıştım. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen malzememi göstermek istiyorum. Şu şekilde ithal rafya dediğimiz ipten kullanacağım ben arkadaşlar. Sizler normal kağıt iplikle, normal rafya ile de örebilirsiniz. Hatta koton ipliklerle, makrome ipliklerle de örebilirsiniz arkadaşlar. Yani yaz için kullanabileceğiniz terletmez iplerin hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben müşterimin isteği üzerine bu ipi kullanacağım. Böyle sarılmış 200 gramlık bobin halinde satılıyor arkadaşlar. 200-250 gramlık bobinler halinde satılabiliyor. Ben şimdi 200 gramlık ipimle örmeye başlayacağım arkadaşlar sizlerle. Tığım 2,5 numara. Eğer eliniz çok sıkıysa şöyle 3 numarada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben elim ne sıkı ne de gevşek, o yüzden 2,5 numarayla öreceğim. Yanınıza bir de ölçüm yapmak için mezura lazım arkadaşlar. Eğer kendiniz örecekseniz kendi baş çevrenizden tutaraktan örebilirsiniz. Ama eğer başkasını örecekseniz mezura alırsanız video içerisinde zaten ölçülerde bilgi veriyorum. Makasımız ve bir de şöyle ilmek belirleyicine ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben ilmek belirleyici yerine ip kullanacağım. Sizler dilerseniz şöyle ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz. Ben sıra başlarımı iple belirleyeceğim. Zaten videoda da göstereceğim arkadaşlar. Hemen yapımına başlıyoruz arkadaşlar. İpimi alıyorum. Koyu renk kullandım arkadaşlar. İpim açık renk olduğu için masamla aynı renkte hemen hemen. O yüzden şöyle bir koyu renk örtü ördüm. Örtü örttüm. Pardon. Şimdi ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle parmağıma bir kez doluyorum. Sihirli halka yaparaktan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle üstten batıyorum. İpimi aldım. Bir kere de şöyle işledim arkadaşlar ve sıktım. Şimdi sihirli halkamın içerisinde toplam 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Daha sonra parmağımdan çıkartıyorum. Şu ipimi sıkaraktan sihirli halkamı yavaş yavaş kapatıyorum arkadaşlar. Biraz sıkı yaptım sanırım. Ortadaki boşluk kapanana kadar ipimi çekiyorum. Kağıt ipte ve rafya ipte arkadaşlar dikkatli çekin yavaş yavaş, çünkü ipiniz kopabilir. Daha sonra arkadaşlar şimdi şurada başlangıç için kullanacağım dediğim ipimi alıyorum. Orta kısma geçiriyorum arkadaşlar. Hem de şu kısa ipimi birlikte yürüteceğim. Pembe ipim şöyle duruyor arkadaşlar. Bakın, sadece başlangıç yerim belli olsun diye. Şu kısa ipimi de işlerken şimdi beraber yürüteceğim. Şimdi hemen ikinci sıramıza başlıyoruz. Evet, pembe ipim burada. İlmeğim belirli. Başlangıç yerim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine bir kere batıyorum. Kısa ipimi de birlikte yürütüyorum. İpimi alıyorum. Bir kere de geçiriyorum. Yani sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındaki sık iğneye geçiyorum. Tepe kısmına battım. Tekrar aynı yere battım. 2 tane sık iğne yaptım. Yani çift battım. Her sık iğnenin tepesine arkadaşlar çift bataraktan ikinci sıramızı da tamamlıyoruz. Sonuna geldim. Şimdi pembe ipimi buraya alıyorum. Üçüncü sıramın yeri belli. Tekrar şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım.
Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum ve çift. Aynı yere 2 kere. Yani bir tane tek yapıyorum. Bu sırada bir tane de çift yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldim sıra sonuna. Şimdi ipimi bu tarafa attım arkadaşlar. Bir tane tekimi yapıyorum. Hemen onun yanındakine bir tek daha yapıyorum. Ve onun yanındakine de çift batıyorum arkadaşlar. Bu sıramızda da yani 2 tane tek yapıyorum. Hemen 3. sık iğnemize çift batıyoruz. Modelimiz tamamen sık iğneden oluşuyor arkadaşlar. Çok kolay. Her örgü bilen arkadaşımın, sık iğne yapmayı bilen arkadaşlarımın çok rahatlıkla yapabileceği bir model. İstediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Evet, şimdi bu sırada da 2 tek bir çift yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıramızı bitirdik arkadaşlar. Pembe ipimi arkaya alıyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 4. sıramızı yaptık. Bu sırada 5. sıramızı yapacağız. Şimdi bir tek, ikinci tek, üçüncü tek ve dördüncüye çift batıyoruz arkadaşlar. Bak, 2 tek bir çift yapmıştık. 1 2 3 tek yaptık. Bir çift yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, geldim sıra sonuna arkadaşlar. Şimdi burada bir tane tek yapıyorum. Onun hemen yanına çift batıyorum arkadaşlar. Daha sonra 1 2 3 4 tek yapıyorum ve hemen yanına çift batıyorum. Sıramıza bir tek bir çiftle başladık. Daha sonra 4 tek bir çift yaptık. 4 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Ta ki sıra sonunda 1 2 3 tane tekimiz kalana kadar arkadaşlar. 3 tane tekimiz kaldığı zaman o üçünü de düz bir şekilde örüp sıramızı tamamlıyoruz. 3 tane tekimizi yaptık. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bu sırada her bir sık iğnemizin tepesine bir kere batıyoruz. Hiç arttırma yapmıyoruz. Çift batmıyoruz arkadaşlar. Her birine bu şekilde tek batıyoruz. Evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu sırada arttırmamızı yapacağız yine. Bir tek, 2 tek, 3 tek, 4 5 altıncıya çift batıyoruz. Yani 5 tane tek, bir tane çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet, geldim arkadaşlar. 5 tek bir çift yaptık. Bu sıramızda tekrar yine arttırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimi bu tarafa alıyorum. 1 2 ve çift batıyorum. 2 tane tek yaptım. Üçüncüye çift battım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7.'ye çift batıyorum. Yani burada arkadaşlar şöyle elimizde de düzeltelim arada. 2 tane tek bir çift yaptım. Daha sonra 6 tane tek bir tane çift yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 1 2 3 4 tane tek kalıyor arkadaşlar. Bu 4 teki de düz bir şekilde örüyoruz. Sıra sonunda 4 tane tekimi yaptım arkadaşlar ve devam ediyorum. Şimdi bu sırada 1 2
3 4 5 6 7 tane tek yaptım. 8.'ye çift batıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 7 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Evet, geldik arkadaşlar sıramızın sonuna. 7 tek bir çift yaptık ve ipimizi aldık. Şimdi bu sırada da arkadaşlar 1 2 3 tane tek örüyorum. 4.'ye çift batıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek yapıyorum. 9.'ya çift batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 8 tane tek bir çift olarak devam edeceğiz. Sıra sonunda tek olarak 1 2 3 4 5 tane tekimiz kalacak. Onları da düz bir şekilde örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi 5 tane tekle sıramızı bitirdik ve bu sırada düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sıraya başlamadan önce şöyle bir bilgi vereceğim. Şimdi ben bu tepe kısmını 17,5 santim yapacağım. 17,5-18 santim arası öreceğim arkadaşlar. Sizler artık yavaş yavaş ellerimizin ayarı değişebileceği için yavaş yavaş tepe kısmını ölçmeye başlayın arkadaşlar. Şu an mesela benim tepe kısmım hemen hemen bir 15 santim geliyor. Şöyle pardon. Evet, 14,5 santim geliyor arkadaşlar. Yani daha örmeye, arttırmaya devam etmem gerekiyor. Devam edelim. Şimdi ben bu sırada bir sıra düz bir şekilde öreceğim. Yani hiç arttırma yapmayacağım. Bütün sık iğnelerimin tepesine bir kereden batarak işleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde işleyelim. Bir sonraki sırada da 9 tek bir çift yaparak sıramızı yapalım. Yani bir sıra düz örelim. Bir sırada 9 tek bir çift yaparak devam edelim. Şimdi arkadaşlar en son 10 tek bir çiftli sıramızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek bir çift yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi buradan sonra artık düz bir şekilde şapkamızı öreceğiz. Çünkü benim artık ölçüm yeterli geldi. Şöyle hemen bakalım. Bakın 17-17,5 santim kadar geliyor. Bu benim için yeterli bir ölçü. Ne şapka çok kafamızı sıkar ne de çok boğdurur. İdeal bir ölçüde oldu. Devam ediyorum. Artık bu sıradan sonra düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar sıramı. Toplamda 10 santim olana kadar düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Sırayı kaç sıra ördüğümü paylaşacağım. Öncelikle santim olarak vermek istedim. Çünkü iplerimiz elimiz bir olmadığı için farklı ölçüler olabiliyor. Bu şekilde her birine tek bataraktan artık örgümü öreceğim arkadaşlar. Toplamda kaç sıra olduğunu paylaşacağım. Ama bu düz öreceğim sıra benim 10 santim olacak. Evet arkadaşlar, şimdi şapkamızın yüksekliğini bitirdik. Toplamda hemen ölçüyorum. Son yaptığımız arttırmadan itibaren ölçüyoruz. Şöyle bakıyorum hemen. Evet, şurada son yaptığım arttırma, o arttırmamdan sonra arkadaşlar toplamda 10 santim, 9,5-10 santim boyunca örmüşüm. Kaç sıra? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra boyunca örmüşüm. Ölçü olarak da 9,5-10 santim kadar geliyor. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz şapkamızın gölgelik kısmına. Bu kısımda arttırmamızı yapacağız arkadaşlar. Bir tane tek batıyorum.
pardon, bir tane çift batıyorum. Daha sonra yanındakine bir tek, iki tek, onun yanındakine çift batıyorum. Bir tek, iki tek, üçüncüye çift batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna geldikten sonra bu sırada yaptığımız sık iğneleri arkadaşlar 4 sıra boyunca hiçbir arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde işleyeceğiz. Yani bu sırada bir çift iki tek, bir çift iki tek olarak devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Sıra sonunda kalan tek ilmeklerimiz olursa onları da tek bir şekilde öreceğiz, sıramızı tamamlayacağız. Ve daha sonraki 4 sırada da hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra boyunca öreceğiz mevcut ilmeklerimizi. Evet arkadaşlar, şimdi geldim 4 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Bakın artık şekillenmeye başladı şapkamız. Şöyle elimizde ütü yapalım. Zaten şapkamız bitince de bir buharlı ütü yapacağız arkadaşlar. Şimdi son bir arttırmamız var. Bu arttırmamızı da yapalım. İpimi aldım. Bir sık iğne, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane tek yaptım. 7.'ye çift batıyorum. Bu sırada arkadaşlar güneşlik yerinin, şu gölgelik veya güneşlik yerinin arkadaşlar daha fazla açık olmasını isterseniz 5 tek bir arttır da yapabilirsiniz. 4 tek bir arttır çok fazla olabilir ama dediğim gibi daha büyük istiyorsanız 4 tek bir arttır da yapabilirsiniz. Ben şu an 6 tek bir arttır yapacağım arkadaşlar. Aralarda birkaç tane 5 tek bir arttır yapacağım. Genelini sıramın sonuna kadar 5-6 tek bir arttır olarak yapacağım arkadaşlar. Sadece dediğim gibi belki birkaç kere 5 tek bir arttır şeklinde yapabilirim. Şimdi bu son arttırmamız olacak. Bundan sonra yine birkaç sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Hemen o kaç sıra düz ördüğümü de arttırmamı yapıp düz sıralarımı örüp sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Sonra hep beraber ütümüzü de yaparız ve şapkamızın son halini paylaşırız. Şimdi son arttırma sıramızı yapıp devam edelim. Evet arkadaşlar, en son yaptığım arttırmadan sonra 2 sıra düz ördüm. Şimdi en son sıramızı yapacağız. Bu sıramızda şöyle tığımızı alıyoruz arkadaşlar. Sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Şöyle göstereyim. İpimi alıyorum ve direkt geçiriyorum. Yani CC dediğimiz kaydırma yöntemini yapıyoruz. Her ilmeğin tepesine bir kere yapıyoruz. Sadece bu işlemi yaparken elimizi çok sıkmıyoruz. İpimizi çok çekmiyoruz arkadaşlar. Hafif elimizi serbest bırakıyoruz. Bu şekilde şapkamızı örüyoruz. Evet, bu son sıramız arkadaşlar. Bu sırayı da tamamen başlangıç noktasına kadar yapıp video sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, şapkamı tamamladım. Şöyle son sıramı da ördüm. Şapkamız hazır. Ben müşterimin isteği üzerine lazer kesim ahşap lazer kesim süsleme kullandım. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir önceki videomda bandana yapılışında kiraz anlatmıştım. Dilerseniz o kirazla da süsleyebilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle şapkamı çevireyim. Evet.
Bence çok kullanışlı, ne çok büyük ne de çok küçük bir şapka arkadaşlar. Videoda detayları anlatmaya çalıştım. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.